...1946 yılında Ölü Deniz kıyılarında genç bir Müslüman çoban, kaybettiği kuzularını ararken inanılmaz bir keşifte bulundu. Kuzularını bulma umuduyla mağaralara taş atarken, birdenbire beklediği kuzu sesi yerine tuhaf bir ses çıktı. Sanki taşıyla toprak bir saksıyı kırmış gibiydi. Mağaraya girip bakınca çok şaşırdı. İçi tohmarlarla dolu birkaç kil saksı orada öylece duruyordu. Bunlar sonradan Ölü Deniz tohmarları olarak adlandırılacaklardı. Bir tanesinde eski Babil'den olağanüstü bir hikaye anlatılmaktaydı ve bu hikaye dünyanın en inanılmaz kehanetini içermekteydi. Ve çoğu kişi farkında olmaksızın o kehanet gerçekleşmişti bile. Şimdi bu onun hikayesidir. Eski Babil'de bir gelenek vardı. Bir yeri ele geçirdikten sonra oranın gençlerinden birkaç tane alıp Babil'e götürürler ve onları köle olarak kullanırlardı. Fakat aynı zamanda onlara Babillilerin almış olduğu eğitim de verilirdi. Babil'in dilini, geleneklerini ve bilimini öğrendikten sonra kralın huzurunda ona sihirbaz, falcı, büyücü veya yıldız bilimci olarak hizmet verebilirlerdi. Esirlerin arasında Daniel adında genç bir çocuk vardı. Babil'e getirildikten sonra onun ismini Belteşazzar olarak değiştirdiler. Tohmar'daki hikayede bu genç adamla 3 arkadaşı Babil'e getirildikten sonra neler olduğu anlatılıyor. Kral Nebukadnesar bütün gençlerin kendi sofrasının özel yemeklerinden yemelerini buyurdu. Ancak yemekleri gördükten sonra Daniel ve arkadaşları kendilerini kirletmemeleri için bunları yemeyi reddettiler. Onlar kendi aileleri tarafından hangi yemeklerin murdar olduğunu, hangilerinin temiz olduğunu öğrenerek yetiştirilmişlerdi. Domuz eti ve şarabı reddederek Tanrı'ya sadık kalmak istediler. Saray görevlisi bunu duyunca kendi hayatından endişe etti. Çünkü bu gençler onun sorumluluğu altındaydı. Eğer kralın yemeğini yemezlerse güçsüz düşeceklerini ve zekalarının gelişmeyeceğini düşündü. Ancak Daniel ve arkadaşları saray yöneticisini 10 gün boyunca sadece sebze ve su tüketmelerini kabul etmesi için ikna ettiler. Ondan sonra kendilerini öbür gençlerle karşılaştırarak kimin daha güçlü ve sağlıklı olacağını görüp karar vermesini istediler. Ve 10 günün sonunda bu gençler diğerlerinden daha sağlıklı ve güçlü oldukları için yönetici çok şaşırmıştı. Hikayeye göre Tanrı kendisine sadık kalanlara bütün konularda bilgi, beceri ve bilgelik verdi. Bütün gençlerin kral tarafından sınanma zamanı gelmişti. Kral bilgi ve bilgelik konularında Daniel ve arkadaşlarını öbür gençlerden ve ülkesindeki bütün sihirbaz ve falcılardan 10 kat daha üstün buldu. Bir gece Kral Nebukadnesar bir düş gördü. Ruhu üzüntüyle sarsıldı ve uykusu kaçtı. Uyandıktan sonra bütün sihirbaz, falcı, büyücü ve yıldız bilimcilerini çağırıp düşün anlamını kendisine açıklamalarını emretti. Ayrıca kral çok zekiydi ve onlara düşünde ne gördüğünü anlatırsa kendisini yatıştırmak için bir hikaye uydurabileceklerini biliyordu. Bu yüzden
ne gördüğünü ve bunun hangi anlama geldiğini kendisine söylemelerini buyurdu. Daha önce hiç kimse onlardan böyle bir şey istemediği için kralın ne gördüğünü söylemesi için yalvardılar. Ancak o rüyasını anlattıktan sonra yorumlayabiliyorlardı. Kral kararını vermişti. Eğer bunu başaramazlarsa onlara ihtiyacı yoktu. Öldürüleceklerdi. Kendisine insanlar arasında yaşamayan ilahlardan başka bu rüyayı anlayabilecek kimse yoktur karşılığını verdikten sonra kral bütün bilginlerin öldürülmesini buyurdu. Ancak Daniel ve arkadaşları bu toplantıda değillerdi. Ve bu haberi duyunca Daniel krala gidip dua ve tefekkür için biraz zaman istedi. Kral istediğini kabul etti. Ve o gece gizemli bir görümde Allah her şeyi Daniel'e açıkladı. Bundan sonra ne olduğu ancak tek bir kelimeyle tarif edilebilir. O da doğaüstüdür. Belteşazzar kralın düşüyle ilgili aldığı gece vizyonunda Allah'tan bir açıklama geldi. Hiç gecikmeden düşün yorumunu yapması için kralın huzuruna götürüldü ve hemen açıklamaya başladı. Düşte büyük ve olağanüstü bir heykel vardı. Bu heykel bir erkek şeklinde farklı metallerden yapılmıştı. Heykelin başı saf altından, göğsüyle kolları gümüşten, karnıyla kalçaları tunçtan, bacakları demirden, ayaklarının bir kısmı demirden, bir kısmı kildendi. Aniden insan eli değmeden kesilmiş bir taş heykelin demir ve kilden ayaklarına çarparak onları paramparça etti. Derken bir rüzgar çıktı ve ardından hiçbir şey bırakmadan her şeyi alıp götürdü. Heykele çarpan taşsa büyük bir dağ olup bütün dünyayı doldurdu. Herkes şaşkınlıktan dona kalmış bir durumdayken Daniel hiç durmadan açıklamaya devam etti. Heykelin altından başının Kral Nebukadnesar ve onun krallığını simgelediğini söyledi. Babil krallığından sonra Babil'den daha alt düzeyde gümüşle simgelenen bir krallık ortaya çıkacaktı. Ondan sonra tunçla simgelenen bir krallık ve en sonunda da demirin simgelediği krallık ortaya çıkacak. Her metalin kendinden bir önceki metalden daha az değerli olması gibi krallıkların kalitesi de giderek düşecekti. Demir krallıktan sonra kısmen kil, kısmen demir 10 parçaya bölünmüş bir krallık ortaya çıkacaktı. Demirin kille karışamadığı gibi onlar da birbirine bağlı kalamayacaklar. Ve ayak parmakları yarı demirden yarı kilden olduğu gibi krallığın da bir bölümü güçlü, bir bölümü zayıf olacaktı. İnsan eli değmeden yontulan taş Allah'ın hükümranlığını simgeledi. 10 krallığın döneminde Allah göklerde hiçbir zaman yıkılmayacak bir egemenlik kuracak ve onunla önceki krallıkları yok edecek. Kendisi ise sonsuza dek hüküm sürecek. Daniel düşün gerçek ve yorumun güvenilir olduğunu herkese anlattı. Kral Nebukadnesar şaşkındı. Hemen Daniel'in önünde yüzüstü yere kapandı ve ona bir sunu ve buhur sunulmasını buyurdu. Kral bu gizemi açıklayabildiği için Daniel'in tanrısının, kralların efendisi ve gizleri açan yücelerin yücesi Allah olduğunu ilan etti. Sonra Daniel'i yüksek mevkide bir göreve getirdi. Ona birçok değerli armağan vererek Babil iline vali atayarak Babil'in bütün bilgelerinin efendisi yaptı. Ve Daniel'in isteği üzerine 3 arkadaşına da Babil ilinde yüksek görevler verildi. Ne kadar da inanılmaz bir hikaye. Ancak bütün bunların gerçek olup olmadığına nasıl emin olabiliriz? Çünkü eğer gerçekse kehanet de gerçek demek. Arkadaşlar, hiç tarih kitabı okumadınız mı? Düşteki en ufak ayrıntıya kadar her şey gerçekleşmiş, tüm kehanet yerine getirilmişti. Babil'den sonra Meld ve Persler geldi. Bunlar
gümüş korlarla simgelendi. Çünkü Med ve Persler güçlerini birleştirip M.Ö. 539 yılında Babil'i ele geçirdiler. Ancak sonradan kendileri de Büyük İskender'le Yunanlılar tarafından M.Ö. 331'de ele geçirildiler. Yunanlılar tunç silahlarla kullanmalarıyla meşhur olmuşlarından heykeldeki tunç parçayla simgelendiler. Yunanlılardan sonra demir bacaklar olarak M.Ö. 168'de Roma geldi. Tarihçiler Roma dönemini demir monarşi olarak adlandırırlar. Barbar kabileleri nedeniyle Roma İmparatorluğu 10 parçaya bölündü ve düşte ayaklarının yarısı demir, yarısı kil oldu. Bundan kısa zaman sonra onlardan 3'ü Vandallar, Herullar ve Ostrogotlar yok edildi. Geriye kalan 7 topluluk bugünkü Avrupa'yı oluşturdu. Düşe göre bunların bir bölümü güçlü, bir bölümü zayıf olacaktı. Ve birbirlerine bağlı kalamayacaklardı. Tarih boyunca bu kehaneti bilen birkaç kişi, örneğin Hitler, Napolyon ve Şarman, bütün Avrupa'yı tekrar tek bir krallığa bağlamayı denediler. Ama gördüğümüz gibi bu gerçekleşemedi. Brexit'i duymadınız mı? Hala bir arada kalmaya çalışıyorlar ama kehanete aykırı hiçbir şey yapamazlar. Hikayenin en inanılmaz kısmı ise şudur. Mağarada bulunan tomarlar bilim adamları tarafından incelendi ve M.Ö. 200 yılında yazılmış olduğu belirlendi. Hatta bunlardan daha eski orijinal kopyalarının da varlığı bilinmekte. O zaman bu kehanet doğru ve kesinlikle güvenilirdir. Kehanet gerçekse demek ki hepsinin tamamlanması için geriye sadece tek bir parça kaldı. Allah'ın egemenliği için insan eli değmeden kesilen taş gelmeli. Hatırlarsanız Avrupa'nın bölünmesinden sonra gelecekti. Demek ki son günlerde yaşıyoruz. Daniel'in öyküsü gittikçe daha olağanüstü ve ayrıntılı bir hal alıyor. Okumaya devam etmek isterseniz bunu gayet kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu hikaye Tevrat'ta Daniel'in kitabında var. İnanılmaz bir şekilde 2000 yıl önce bulunan tomarların anlattığı hikayeyle Tevrat'taki tamamen aynıdır. Kitab-ı Mukaddes, doğruluğunu ve değişmezliğini şüpheye hiçbir yer bırakmayacak bir biçimde ispatlıyor bize. Arkadaşlar, İleride neler olacağını sadece Allah biliyor ve bizi çok sevdiği için önceden uyarıyor. Onun egemenliğine hazır olmamızı istiyor. Peki nasıl hazır olabiliriz? Bu sonsuza dek sürecek olan egemenliğin bir parçası olacağımızdan nasıl emin olabiliriz? Tanrı Daniel'e neler olacağını anlattığı gibi bize de nasıl hazırlanabileceğimizi anlattı. Her şey kutsal kitapta. Artık okuma vaktimiz geldi.